Türkiye-Irak ilişkileri artık asla eskisi gibi olmayacak. Diplomatik temaslarla sağlanan birliktelik, yerini güvenliğin yanı sıra ticaretin de işin içine girdiği bambaşka bir noktaya bıraktı. Öyle ki Irak, devrim niteliğinde kabul edilen bir karar aldı ve PKK'yı yasaklı örgüt ilan etti. Peki ama neden? İşte bu soru beni bu içeriği hazırlamaya itti. İki ülke içinde ortak tehdit olarak kabul edilen ve Irak'ın şehirlerine kadar inen terör örgütü PKK'nın hareket kabiliyeti artık ciddi anlamda kısıtlanabilir. Türkiye, terörle mücadelede yurt içinde ve sınır ötesinde icra ettiği başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'ya çok ağır darbeler indirdi. Ancak sınırda ve ötesinde hareketlilik sürüyor. Peki Türk ordusu daha büyük bir operasyona ya da ortak harekata mı hazırlanıyor? Ortak harekat ihtimali özellikle Amerika'nın askerlerini Irak'tan çekme ihtimalinin konuşulduğu şu günlerde gündemde. Güvenlik başlığını da daha çok konuşacağız. Çünkü Körfez ülkelerini Irak aracılığıyla Türkiye ve Avrupa'ya bağlaması planlanan Kalkınma Yolu projesi yeni İpek Yolu olabilir. Hatta bu devasa proje orta koridorun büyümesi ve alternatiflerin ortaya çıkması anlamına geliyor. Ancak ticaretin altın kuralı güvenlik. Dolayısıyla iki ülke arasında atılacak ortak adım büyük öneme sahip. Peki Türkiye-Irak görüşmesinin ardından yayımlanan ortak bildiride hangi başlıklar öne çıkıyor? Bölgede terörle mücadelede atılacak ortak adımlar neler olabilir? Amerika Irak'tan çekilecek mi? Ben Hamide Coşkun, GZT Dış Haberler Editörü. Ben hazırım, siz de hazırsanız başlıyoruz. İçeriğimize geçmeden önce sizden küçük bir ricam var. GZT ekibi olarak çok yoğun bir şekilde özgün içerikler çıkarmak için çalışıyoruz. Abone olup katıl butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Irak, PKK'yı yasaklı örgüt ilan etti. Bu kritik karar Türkiye-Irak Güvenlik Mekanizması görüşmesinde alındı. 14 Mart'ta Bağdat'ta yapılan görüşmelerin ardından yayımlanan ortak bildirinin en dikkat çekici maddesi elbette terör örgütü PKK ile ilgili alınan bu karar oldu. Aralık 2023'teki güvenlik odaklı görüşmede PKK'yı ortak tehdit olarak tanımlayan Irak, bu bildiriyle ilk kez yasaklı örgüt ilan etmiş oldu. Bu görüşmeye yalnızca Türkiye'den değil, Irak'tan da diplomasi ve güvenlik bürokrasisinin en üst düzey yetkilileri katıldı. Terör örgütünün kökünün kazınması için devrim niteliğinde kabul edilen bu karar, sınır güvenliğini güvence altına alarak terör tehdidinden arındırmak isteyen Türkiye ve yine terör örgütünün yol açtığı güvenlik sorunlarını önleyerek uluslararası piyasalara açılmak isteyen Irak için hayati öneme sahip. Özellikle Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayan Kalkınma Yolu projesinin hayata geçirilmesi için Türkiye ve Irak'ın terör örgütlerine yönelik atacağı her türlü ortak adım güvenliğin yanı sıra ticaret ve ekonomi başlıkları açısından da önemli. Türkiye bugüne kadar terörle mücadelede yurt içinde ve sınır ötesinde icra ettiği başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'ya çok ağır darbeler indirdi. Öyle ki örgütün hareket kabiliyetini bitme noktasına getiren Türk Silahlı Kuvvetleri cansiperane bir şekilde sınırda ve sınır ötesinde görev yapmayı sürdürüyor. Kahraman Türk askeri Irak'ın kuzeyinde yuvalanan teröristlere göz açtırmıyor. Türkiye bu amaçla 378 kilometrelik Irak sınırının güvenliğini sağlamak ve bölgenin terörden arındırılması için 30 ila 40 kilometrelik bir alanda hakimiyet sağlamış durumda. Irak'ın kuzeyinde 40 civarında daimi, bunun yaklaşık 3 katı kadar da geçici üst bölgesi bulunuyor. Operasyonlar zor arazi ve iklim şartlarına rağmen teröre kilit vurmak için Pençe Kilit bölgesinde kara ve hava operasyonlarıyla yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Pençe Kilit operasyonu bölgesinde 19 Mart'ta bir kahraman askerimiz şehit olurken 4 askerimiz yaralandı. Menfur saldırı sonrası 19 ve 20 Mart'ta düzenlenen hava harekatları ile Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 39 hedef başarıyla imha edildi. Hakurk'tan Haftanin'e kadar askeri harekatlar devam ediyor ancak İran-Suriye hattını birleştirecek şekilde Zap'ın geri kalanı ve Gara'yı da içine alacak şekilde bu güvenli alanın genişlemesi gerekiyor. Diğer yandan Irak ordusu doğrudan PKK ile çatışmaya girmek istemese de Türkiye'ye istihbari anlamda paylaşımda bulunabilir ve Türkiye'nin SİHA'ları kullanabilmek için Irak içinde bazı alanlar tahsis edebilir. Bu da zorlu arazilerde ve erişilmesi zor bölgelerde istihbarat toplama, gözetleme ve hedefe yönelik operasyonların yapılması anlamına geliyor. Defalarca bir araya geldik Süleymaniye'deki KYB yönetimiyle. Her seferinde de aynısını söyledik. Yani biz sizden
PKK ile aranızda mesafe koymanızı istiyoruz. Yani bu adamlar buradaki altyapıyı kullanıyorlar. Siz bunlara kimlik veriyorsunuz. Hastane ortamı sağlıyorsunuz. Yani burada ikamet ortamı sağlıyorsunuz. Burada eylem yapma imkanı sağlıyorsunuz. Bugün terör örgütü PKK, Kahraman Mehmetçiğimiz tarafından Irak'ın kuzeyinden süpürüldükten sonra Irak'ta şehirlere inmeye başladı. Terör operasyonlarıyla alan hakimiyetini kaybeden PKK, faaliyetlerini KYB kontrolündeki Süleymaniye işlerine kadar taşıdı. KYB'nin lideri Bafıl Talabani ise geri adım atmıyor. Bu açıdan Bağdat'ın yanı sıra Erbil'in de 14 Mart'taki görüşmelerde yer alması önemliydi. Tüm bunlara geçmeden önce Irak'taki tabloyu özetleyecek olursak, Irak'ta iki taraf karşımıza çıkıyor. Bir yandan PKK'yı Irak toprakları için tehdit olarak gösteren Bağdat ve Erbil merkezli Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin ekseriyetini elinde bulunduran KDP, diğer yanda ise PKK'ya destek veren Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Süleymaniye merkezli ikinci büyük partisi KYB. Irak'ın kuzeyindeki iki parti arasında 1994'ten bu yana kanlı çatışmalar yaşandı. Bu çekişme yıllarca sürdü. KDP, KYB'yi her seferinde Kerkük'ü satmakla itham ederken KYB de KDP'yi petrol hırsızlığıyla suçladı. Irak, 2021 seçimleri sonrası özellikle son 2 yıldır nispeten daha istikrarlı bir yönetime kavuşan bir ülke. Son 20 yılda işgal, iç savaş, terörle mücadele gibi konularla zor zamanlardan geçti. Irak Başbakanı Muhammed Şia Sudani ile birlikte Bağdat'ta yeniden bir yapılanma sürecinin başladığını söyleyebiliriz. Ancak bu noktaya gelmek kolay olmadı. 2003'te Amerika'nın işgal ettiği topraklarda sonraki yıllarda mezhep çatışmaları görüldü. 2010 El-Kaide'ye karşı mücadeleyle geçti. 2011'de Arap Baharı'nın etkileri Irak'a da yansıdı. 2014'te terörle mücadele başladı. 2019'da protesto gösterileri düzenlendi. Sonuç olarak Irak'ın istikrara kavuşma çabaları uzun yıllar aldı diyebiliriz. Zengin petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip ülkede PKK terör örgütünün başta KYB olmak üzere Iraklı farklı gruplarla geliştirdiği ilişkiler Irak siyasetinde de sorunlu alanlar ortaya çıkarıyor. Irak'ın kuzeyinde 800'den fazla köyün terör örgütü PKK nedeniyle boşaltıldığı biliniyor. Öte yandan zaman zaman terör örgütü Irak'ta enerji hatlarını da hedef alıyor. Bağdat'ın Irak genelinde güvenliğini artırması ve PKK tehdidinin önlenmesi bu açılardan önemli. Irak'ın kuzeyinde sınırın emniyetini sağlamak ve güvenlik kilidini kapatmak için 2019'da başlatılan Pençe serisinin sonuncusu olan Pençe Kilit operasyonları 17 Nisan 2022'de başlatıldı. Bunun için Türkiye, Irak'ın kuzeyinde sınırları boyunca 30-40 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru oluşturmakta kararlı. Bu noktada tabii maliyet açısından Irak'ın desteği önem taşıyor. Dağlık, sarp bir coğrafyadan söz ediyoruz ve terör sınırın iki tarafı için de ortak tehdit. Bu nedenle Türkiye'nin yanı sıra Körfez ülkeleri ve Çin'in projenin finansmanına ve tamamlanmasına katkısı bekleniyor. Burada bahar aylarında kapsamlı askeri harekatların beklendiğini de ifade edelim. Hakurk'tan Haftanin'e uzanan kalıcı bir askeri harekat alanı, bir güvenlik şeridinin oluşturulmasının yanı sıra Gara gibi daha güneydeki noktalara operasyonlar yapılarak alan genişletilebilir. Operasyonlarda KDP'nin Türk ordusuna lojistik ve istihbari destek verdiğini de ekleyelim. Bu noktada Türkiye, Bağdat ve Erbil'le eşgüdüm sağlamak için kritik adımlar atıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan'da Irak ziyareti, çerçeve anlaşmaları ve anlaşma taslaklarının hayata geçirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu noktada Türkiye'nin Irak Başbakanı Sudani hükümetiyle temasların sürdüğünü görüyoruz. Türkiye'nin özellikle son yıllarda Irak'ta geliştirdiği bir sistematik temas trafiğinin altını çizmek lazım. Diğer yandan kalkınma yolunun güzergahına baktığımız zaman Musul, Kerkük, Sincar, Mahmur gibi bölgelerdeki terör faaliyetleri güvenlik risklerini artırıyor. Bu saydıklarımız Türkmenlerin de yaşadığı bölgeler ve PKK tehdidi altında. Burada özellikle Sincar'a dikkati çekmek istiyorum. Türkiye, Erbil ile Bağdat arasında Ekim 2020'de imzalanan terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığını sonlandırmayı da içeren Sincar Anlaşması'nın hayata geçirilmesini istiyor. Irak'ta KYB ve Bafıl Talabani PKK'ya destek verirken Ankara bunlar üzerine bir baskı kurmuş durumda. Burada İran ve Haçlı Şabi'nin rolü de çokça konuşuluyor aslında. İran, Irak'taki etkisini giderek artırırken Irak'ın kuzeyinde oluşan yeni dengeler İran ve Amerika'nın bölge politikalarını yeniden gözden geçirmesini gerektirecek. Son aylarda daha çok Gazze gündemini konuşuyoruz ancak Irak'la ilişkiler özellikle son 3 ayda kayda değer bir ilerleme kaydetti. Bu dönemde öne çıkan başlıklarsa şöyle. İlk başlık Amerika'nın Irak'tan çekilmesi.
Artık daha yüksek sesle konuşulduğunu görüyoruz bu ihtimalin. İlk kez 2005'te konuşulmuştu. Ancak ülke iç çatışmaya sürüklendi. Ardından İran'ın Irak'taki gücü arttı. 2023'ün sonlarındaysa İran'ın Amerika'nın çekilmesine yönelik baskısını artırdığını söyleyebiliriz. Washington yönetiminin Irak'tan çekilme yönünde hızlı bir karar alması henüz beklenmiyor. Çünkü Irak'tan çekilmesi Suriye'den de çekilmesini gerektirebilir. Özellikle 7 Ekim sonrası Orta Doğu'daki denklemde kalmak ve İsrail'i desteklemek isteyen Amerika'nın çekilme ihtimali çok düşük görülüyor. Bu senaryoda da yine Irak, İran nüfuzunu dengelemesi gerektiğinin farkında ve bunun için Türkiye ile stratejik düzlemde ilişkilerini yürütmesi gerekiyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bizi Ankara-Washington ve Ankara-Bağdat arasında yeni bir dönem bekliyor diyebiliriz. İkinci önemli gelişme ise yerel seçimler. Irak'ta 10 yılın ardından yapılan seçimlerde Şii partiler özellikle güney velayetlerinde ilk sıralarda yer aldı. Kerkük'te ise 18 yıl aradan sonra yerel seçimler yapıldı. Üçüncü başlığımızsa Irak'ta siyasi düzenin değişmesi. Özellikle son 2 yılda merkezi hükümet güç kazanırken bölgesel yönetimin etkisi kısıtlandı. Irak Kürt bölgesel yönetimi zaman içinde Irak merkezi hükümetinin baskısı altında kaldı. 10 Haziran 2024'te yapılacak parlamento seçimlerinde merkezi hükümetin bölge üzerindeki etkisinin daha da artması bekleniyor. Türkiye, Irak'la uzun yıllardır diplomatik girişimlerini yürütüyor. 14 Mart'ta yayımlanan bildiride yalnızca güvenlik ve bölgesel istikrarın korunması da değil, aynı zamanda bölgesel ticaret yollarının güçlendirilmesi de öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Bu noktada güvenlik ve ticaretin birbirini doğrudan etkilediğinin altını çizmek istiyorum. Özellikle Kızıldeniz'de yaşanan güvenlik sorunları düşünüldüğünde jeostratejik anlamda alternatif güzergahların belirlenmesi büyük önem taşıyor. Dolayısıyla bölgede öne çıkan en önemli proje Kalkınma Yolu projesi. Irak'ı dünyaya, uluslararası piyasalara açacak Kalkınma Yolu projesi, Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlıyor. Proje, Irak'ın Fav Limanı'ndan Türkiye sınırına Ovaköy'e uzanan 1200 kilometrelik demiryolu ve karayolu hattının yapılmasını öngörüyor. Orta Doğu'nun en büyük limanlarından Irak'taki Büyük Fav Limanı'nın inşası hız kesmeden sürerken limanın 17 milyar dolara mal olması bekleniyor. Projenin 3 aşamada tamamlanması planlanıyor. İlk aşama 2028'de tamamlanacak. Liman ilk gemiyi ise Eylül 2024'te ağırlayacak. Irak bu limandan 3. ülkelere mal taşımayı ve projeye destek verecek bölge ülkeleriyle işbirliği yapmayı hedefliyor. Kalkınma Yolu projesinin ilk ayağı olan Büyük Fav Limanı projesi, petrol dışı sürdürülebilir ekonominin de temeli olarak nitelendiriliyor. Dolayısıyla Irak'ın dünya pazarına ulaşma konusunda zorlukları bu projeyle aşılabilir. Proje sayesinde Asya ve Avrupa arasındaki seyahat süresi kısalacak ve Irak bir transit merkezi olacak. Projenin maliyeti çok fazla olduğundan Irak bir işbirliğine ihtiyaç duydu. Tabii temel geçiş güzergahı da Türkiye olacak. Irak Başbakanı Sudani de Türk şirketlerinin Irak'ın altyapı çalışmalarındaki rolünden övgüyle söz ediyor. Irak'la ekonomik ilişkiler yeniden ısınırken iki ülke arasındaki ticaret hacminin 24 milyar doları aştığını da söyleyelim. Dolayısıyla bu projenin sunacağı fırsatları değerlendiren iş insanları da Türkiye'nin projede daha aktif rol oynamasından yana. Nitekim son 20 yılda Irak'ta önemli şirketleriyle varlık gösteren Türkiye, Irak'ın yeniden imarına 5 milyar dolar kredi taahhüt etmişti. Irak İpek Yolu olarak tanımlanan projeyle Süveyş kanalına alternatif bir güzergah oluşturulacak. Proje sayesinde ticaretin daha hızlı ve verimli yürütülmesi hedefleniyor. Türkiye'nin Irak'ta son yıllarda temaslarının arttığını söyledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nisan ayındaki ziyaretinde imzalaması beklenen çerçeve anlaşmaları sadece güvenlik değil, enerji, su, tarım, sınır kapılarının işletilmesi dahil birçok alanı kapsıyor. Kalkınma Yolu projesinin hayata geçirilmesi ve bu yolun güvenliğinin sağlanması içinse Metina ve Gara bölgeleri başta olmak üzere Irak'taki PKK varlığının tamamen temizlenmesi gerekiyor. Sonuç olarak Bağdat'ın yayımlanan ortak bildiriden sonra Türkiye'nin Irak'taki terör unsurlarına yönelik operasyonlarına somut destek vermesi bekleniyor. Peki bölgesel konjonktür göz önüne alındığında sizce Irak net bir tavır sergileyecek mi? Bir diğer sorum, Amerikan askeri Irak'tan çekilecek mi? Yorum yapan herkese içeriğin editörü olarak cevap vermeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. GZT ekibi olarak çok yoğun bir şekilde özgün içerikler çıkarmak için çalışıyoruz. Abone olup katıl butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum.